Neden bütün peygamberler Orta Doğu'dan çıkmıştır? Belki birçoğunuzun daha önce aklına gelmemiş bir soru olabilir. Ancak hem ateist hem de teist sorgulamaların en önemli sorularından biri de bu sorudur. Açıkçası meseleyi her iki açıdan ve yaklaşımdan da ele almak gerekiyor. Öncelikle semavi ya da İbrahimi dinlere inanmayan insanların bu konudaki cevabı çok açık. Özet olarak şöyle bir yorum yapmaktalar ve demektedirler ki çünkü bu dinler bir geleneğin ürünü ve peygamberler olarak tabir edilen insanlar aslında toplum liderleri. Din adı altında nesilden nesile taşınan bu geleneksel yapıyı içinde bulundukları topluma aktarmışlar. Aslında hepsinin amacı toplumda düzeni sağlamak ve her toplum lideri gibi hepsi kendi toplumuna belirli bir düşünceyi aşılamak istemekteydi. Bu sebeple din adı altında gördüğümüz sistemlerin hepsi Sami geleneğinin bir ürünü. Zamanla ve evrilerek din adını alan bu disiplinin daha önceki zamanlarda da kalıntıları mevcut. Mesela Sümer tabletlerinde, Tevrat'ta ya da Kur'an'da bahsedilen olaylara rastlıyoruz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de ya da diğer semavi ya da İbrahimi dinlerin kitapları da bu geleneğin bir ürünü olduğu için tabii ki de farklı coğrafyalardan çıkan peygamberlere rastlayamayız. Çünkü zaten bu insanlar peygamber değil ve hepsi atalarından öğrendikleri bazı bilgileri bir araya getirerek din adında bir sistem meydana getirmişler. Kendileri toplum liderleri ve zeki insanlar da oldukları için içinde bulundukları kültürden ve gelenekten etkilenip toplumu düzene sokmak için bu yolu tercih etmişler. Örnekse İsa'nın amacı esas Yahudiliğe dönmek ya da Hz. Muhammed Tevrat temelli bir fikir ortaya koymuştur. Ancak bazı yenilikleri de eklemiştir. Hz. Musa Sümerlilerden, Akatlardan ve Babillerden etkilenmiştir. Onlar da kendilerinden daha eski zamanlarda yaşayan toplumlardan ve kabilelerden. Dolayısıyla bu dinlerin hiçbir geçerliliği yoktur. Tamamen kümülatif olarak ilerleyen bir sistemin tezahürüdür. Özet olarak ateist, agnostik, deist ya da benzeri inanca sahip insanların görüşlerin özeti tam da anlattığım gibi. Elbette ki bu iddialara verilen pek çok cevap mevcut. İlk bakışta mantıklı gelen tarafları da var. Ancak meselenin sadece bir tarafını ele aldığını söyleyen insanlar da var olabilir. İslam konusunda daha çok bilgi sahibi olduğum ve Hristiyanlığın veya Museviliğin Orta Doğu coğrafyasına ait bazı peygamberleri de kabul etmediğini bildiğim için ki bu apayrı bir tartışma konusu. Bu argümanlara Müslümanların cevapları ve karşı iddiaları üzerinden de yaklaşacağım. Özet olarak verdikleri cevaplar şu şekilde. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinde geçen bir ayet üzerinden cevap verirler. O da şu: biz her millete bir peygamber gönderdik. Tabii ki bu iddia öncelikle Kur'an'a inanmayı gerektiriyor. İnanmayan ya da iman etmeyen bir kişi için bir anlamı ya da önemi olmayabilir. Ancak şunu da unutmayalım ki aynı Kur'an Orta Doğu coğrafyasındaki peygamberlerden bahsederken her millete bir peygamber gönderdiği gibi bir cümleyi içinde barındırmayabilirdi. Bu durumda tabii ki aklımızdaki kuşkuların daha da kuvvetli bir hal alması muhtemeldi. Peki neden Kur'an hem diğer coğrafyalara ve milletlere de peygamber geldiğini söylerken bu coğrafyalardan ve milletlerden hiç bahsetmiyor? Bu soruya da verdikleri cevap şu: Kur'an her ne kadar evrensel bir kitap olsa da önce kendi içinde bulunduğu topluma hitap etmek istiyor. Azteklerde ya da Mayalarda bir peygamberlerden bahsedilseydi insanların kafasında bir şey canlanmayabilirdi ve duydunuz mu böyle bir peygamber daha önce? Duymadınız. Demek ki bu adam yalan söylüyor diyebilirlerdi. Halihazırda zaten insanların Müslümanlığı kabul etmesi oldukça yavaş ilerlerken ve muhalif pek çok ses çıkarken farklı coğrafyalara ait peygamberlerden bahsedilmemesi de şaşırtıcı olmamalı. Bunun yanında mitolojik karakterler olarak bildiğimiz ve bazılarında yaşadığına emin olduğumuz tarihsel kişiliklerin peygamber olabileceğine dair bazı iddialar da mevcut. Örnekse Confucius, Aristo, Buda veya eski Türklerdeki Oğuz Kağan. Uzak Doğu dinlerine bakıldığında semavi ya da İbrahimi dinlerle bazı ortak noktalar görebiliyoruz. Bunların da en önemlileri oruç ve kurban. Hem oruç hem de kurban ibadetine Hinduizm'de, Taoizm'de ve Budizm'de rastlayabiliyoruz. Öte yandan İslam tasavvufunda birçok dervişin mağaraya kapanıp yıllarca nefsini terbiye ederek ruhani miraç yapmaya çalıştıklarını biliyorken bunun benzer bir örneğini ise Nirvana'ya ulaşmak adı altında Uzak Doğu dinlerinde görüyoruz. Ahlaki olarak ortak olan birçok öğretiden bahsetmiyorum bile çünkü bunlar insanların ortak gelişen değerleri olarak da görülebilir. Ancak birçok ortak ritüel hem Uzak Doğu dinlerinde hem de Orta Doğu dinlerinde görülebilmekte. Tabii ki temel inanç farklılıkları mevcut. Ancak zaten Müslümanların iddiaları tüm toplumlara bir uyarıcı gönderildiği ancak bu dinler tarif edildiği için son ve en önemli müjde olarak Hz. Muhammed'in gönderildiği yönünde. Öte yandan en önemli ve kritik iddialardan biri de epifiz bezi. Öncelikle bu iddiayı temellendirmeden önce tabii ki epifiz bezi ve etkilerinden bahsetmek gerekiyor. Beyinde melatonin ve DMT hormonunun salgılandığı bir bez epifiz bezi. Peki epifiz bezinin Uzak Doğu dinleri ve semavi dinlerle nasıl bilgisi bulunmakta? Şimdi epifiz bezinin İngilizcesi pineal glands. Pineal kozalaksı anlamına geliyor. Buda heykellerine baktığınızda
hepsinin kafasında bir kozalak figürü olduğunu görüyoruz. Bunun yanında Katolik dünyasının ruhani lideri olan Papa'nın da elindeki asada kozalak figürünü görüyoruz. Yine Vatikan meydanında bulunan heykeli incelediğimizde iki tavus kuşun arasında bir kozalak figürü görüyoruz. Burada kozalaksı bir yapıya sahip olan epifiz bezine vurgu yapıldığı bence açık. Peki epifiz bezinden salgılanan melatonin hormonu ne zaman salgılanmakta? Bu hormon karanlıkta veya aç kalınan durumlarda salgılanan bir hormon ve bize huşu dediğimiz ruh halini yaratma etkisi var. Yani 30 gün oruç tutulduğunda, gündüz vakti aç kaldığınızda bu hormonu salgılarken akşam vakti de yemek yiyorsunuz. Ancak bu sefer de karanlık olduğu için 30 gün oruç tutan birisi 30 gün boyunca bu hormonu aralıksız salgılıyor. Abdest alındığında burundan verilen su tam olarak epifiz bezinin hizasına denk geliyor. Öte yandan yine başını mesheden bir insan tam olarak epifiz bezinin bulunduğu noktaya temas ediyor. İslam dünyasında dervişlerin ve uzak doğu dünyasında Budaların kendilerini mağaraya kapatıp karanlıkta kendilerine maksimum seviyede epifiz bezi salgılatarak Nirvana'ya ya da başka bir deyişle aşka ulaşmak istemelerinin bilimsel açıklamaları da bu. Bunun dışında bahsetmemiz gereken diğer hormon ise DMT hormonu. Yani pineal bez tarafından uyku sırasında salgılanan bir çeşit halüsinojen diyebiliriz. Salgılanması rüyaların görüldüğü evreye denk geliyor. Beyin uyku dışında sadece ölüm ve doğum sırasında DMT salgılıyor. Halk arasında 3. göz diye tabir edilen yerin denk geldiği yer aslında DMT'nin salgılandığı pineal yani epifiz bezinin tam üstü. DMT hormonunu da şaman ayinlerinde içilen ayahuasca çayı ile maksimum oranında salgılayabiliyoruz. Belki bu konuyu çok dağıtmış gibi gözüktüğümü biliyorum ancak semavi dinler ve diğer dinler arasında dikkat çeken bu benzerlikler ve ortak birçok ritüel sebebiyle tüm toplumlara bir peygamber gönderildiği ve tüm dinlerin aslında tek bir kaynaktan çıktığı iddia edilen bir gerçek. Tevrat'ta geçen bazı hadiselerin Sümerlilerin kil tabletlerinde de rastlanmasına ateist inanca sahip kişiler Tevrat'ın alıntı bir kitap olduğu yaklaşımında bulunurken teist inanca sahip insanlar ise insanlığın başından beri her topluma bir uyarıcı gönderildiği için tarih içinde bu tip yazıtlara rastlamanın şaşırtıcı bir durum olmadığını söylemekte. Elbette ki mesele ortak yazara rastlamak değil, bu bilgilerin kaynağının Tanrı olup olmadığı. Bu kitaplara veya peygamberlere sadece tarihsel açıdan yaklaşmak sanırım bir sonuca ulaştırmayacak ancak yolculukta bir durak olabilecek. Tüm dinleri, kitapları ve öğretileri kozmolojik olarak ele almak da gerekiyor. Benim bu konudaki düşüncem farklı coğrafyalardan da bir peygamber çıkabileceği yönünde. Eğer zaten inancınız İslam'sa bu konuda Kur'an'a referans aldığınız için ve zaten Kur'an'da her millete bir peygamber gönderdik dediği için bu konuda hem az önce söylediğim argümanlara hem de kendi imanınıza bağlı olarak inanıyor oluyorsunuz. Ancak İslam ya da başka bir dinle ilginiz yoksa sizin düşünceniz de kendinize göre mantıklı ve kesinlikle bir argüman. Ancak Kur'an'ın kendisi her millete peygamber geldiğini söylediği için ve az önce bahsettiğim argümanlar da var olduğu için kesin olarak tüm peygamberlerin Orta Doğu'dan çıktığını %100 olarak ispatlamak bana göre imkansız. Zaten dinlere yönelik tüm soruların cevaplarının tıkandığı nokta da burası. Tüm sorgulamalarınız bir yerde biter ve sonunda elinizde vahiy kalır. İşte burada da Gazali'nin vardığı sonuca ulaşmaktayız. Yani vahiy akıldan üstündür diyor. Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu dinlerin gerçek olup olmadığı karşılıklı argümanlarla belirli noktalarda tartışılabilir. Ancak %100 olarak ispatlanamayacak kanaatindeyim. Ancak kozmolojik, toplumsal ya da ontolojik olarak belirli felsefi argümanlarda bulunabiliriz. Tüm bu argümanlar elimizdeyken Tanrı, yaratıcı, Allah, peygamber ve benzeri şeylerin %100 olarak yok olduğunu söylemek bana göre imkansız. Çünkü elimizde bilimsel bir kanıt yok ve sadece felsefi argümanlara sahibiz. Bu argümanlarımız ne kadar kuvvetliyse bir düşünceye o kadar yakın oluyoruz. Burada sadece sorulan bu önemli ve oldukça merak uyandırıcı soruya olan yaklaşımımı ortaya koymak ve kısmen de olsa kendi görüşümü ifade etmek istedim. Her düşünce muhteremdir fakat muteber değildir. Hem muteber hem de muhterem düşüncelerinizi de yorum bölümünde belirtebilirsiniz. Belki öldüğümüzde bu sorunun da cevabını bulmuş olacağız. Ya da sonsuz bir karanlığa gömülerek asla ve asla bilemeyeceğiz. Nefes almaya devam ettiğimiz sürece sorgulamaya da devam edeceğiz.